Bir zamanlar gönül çocukları vardı. Gözyaşları hazır dururdu göz kenarında. Hokka burunları, titreyen dudaklarıyla ne kadar masumdular ve ne kadar da bilmiş. Büyümüş de küçülmüşlerdi. Üvey anneleriyle uğraşır, yırtık pırtık dolaşır ama dürüst ve onurlu yaşarlardı. Bizi gülerken ağlatan, ağlatırken güldüren, fakir ama mutlu çocuklar. Ömercik, Sezercik, Yumurcak, Afacan. Ama biri vardı ki hepsinden önce girdi hayallerle süslediğimiz beyaz perdeye. O isim elbette Zeynep Değirmencioğlu'ydu. Namı diğer Ayşecik. Amca, sen beni yaşını saklayan koca karlardan mı sandın? Ha? Sen ona bakma biletçi amca, ben tam 9 yaşındayım. Ulan bela mısın ulan bela? Boğayım ulan seni boğayım. Birçok yıldız geçti Yeşilçam'dan. Her biri kendi hikayesini çizdi. Ama Ayşecik'in hikayesi hiçbirine benzemiyordu. Henüz 2 yaşında başladı onun Yeşilçam serüveni. Yaşıtları konuşmayı bile sökememişken o koca koca insanlarla filmlerde boy gösteriyordu. 5 yaşındayken gösterilen ilgiden dolayı okulda adım bile atamazdı. Henüz 10 yaşındayken Zeki Müren'den sonra Yeşilçam'da en çok para kazanan oyuncuydu. Galalarda insanlar bindiği arabayı havaya kaldıracak kadar çok severdi onu. Kadınlar onun yeteneği çocuklarına da geçsin diye çocuklarının ellerini sürerdi üzerine. Birçoğunun ilk filmini çektiği yaşta 21'indeyken o çocuklarına bakabilmek için sinemayı bıraktı. İşte Zeynep Değirmencioğlu'nun başka kimselere benzemeyen hayatının öyküsü. 12 Eylül 1954'te İstanbul'da doğar güzel oyuncu. Ağlatan melodramların revaçta olduğu, siyah beyaz filmlerin çekildiği o güzel yıllarda. Kalemine oldukça güvenen, kıvrak zekalı bir senarist olan Hamdi Değirmencioğlu'nun kızı olarak gözlerini açar dünyaya. Babası onun en büyük şansıdır aslında. Çok güzel çocuk hikayeleri yazar. O dönem bütün çocukların hayal dünyalarını süslerdi. Minik Zeynep'i beyaz perdeyle tanıştıran da babası olur. Belki de yazdığı hikayeleri kendi kızının canlandırmasını istediği için, kim bilir. Zeynep henüz 2 yaşındayken Saadettin Erbil, Hasan Ceylan, Şükriye Atav ve Metin Ersoy gibi isimlerin de yer aldığı Papatya filmiyle ilk deneyimini yaşar. Daha sonra senaryolarını babasının yazdığı Duvaklı Göl, Funda, Ölümden de Acı ve Ömrüm Böyle Geçti filmlerinde Kenan Pars, Sadri Alışık ve Öztürk Serengil gibi isimlerle ikinci derecede çocuk rollerini oynar. 1960'da babası bir senaryo yazar ve yapımcılarla anlaşır. Yalnız 2 şartı vardır. İlki başrolü 5 yaşındaki kızı Zeynep oynayacak, ikincisi de devam filmleri gelirse karakterin adı hep Ayşecik olacaktı. Yapımcılar tamam deyince minik Zeynep minik rollerden başrole hem de günümüzde bile herkesin bildiği Ayşecik'e hayat verir. Hiç mi beni sevmiyorsun? Sensiz nasıl yaşarım ben? Artık sabahları cik cik diye kandırır seni. Ah o kahverengi gözlü buğday tenli Ayşecik yok mu? Öylesine tatlı, öylesine şirindir ki sette herkesin neşesi olur. Yönetmen Atıf Yılmaz, oyuncular Belgin Doruk ve Eşref Kolçak doyamaz onu sevmeye. Kamera karşısında öyle rahattır ki şaşırtır herkesi. Oysa ki ona sorsanız film çekildiğinden bile haberi yoktur belki. Bir oyun olarak görür her şeyi. Tek fark onun yaşındaki kızlar ip atlarken o bir filmden diğerine atlar. Ne yazık ki bu durum okul hayatını epey zorlaştırır. O günlerden şöyle bahseder. 5 yaşındayım, akıllı bir çocuktum. O zaman ünlü ve sevilen biri olduğumu biliyordum. Her yerim mosmordu çünkü arkadaşlarım sürekli sarılıp öpüyorlardı. O dönem benim için çok mutsuz geçmişti. Aşk olsun Gül. Bana prenses demeni istemem. Biliyor musun? Annem bana Bambi dermiş. Ayşecik Şeytan Çekici filmi büyük ses getirir ve halk Ayşecik tiplemesine aşık olur. Babası film senaryosu için 5.000 lira alırken 5 yaşındaki minik Zeynep tam 50.000 lira kazanır. Film büyük başarı yakalayınca hemen ikincisinin hazırlıklarına başlanır. Değirmencioğlu bu filmdense 200.000 lira alacaktır. Babam evlenmemize razı olmayınca ben evden kaçtım. Babam bütün gayretine rağmen iyi bir iş bulamadı. Bize rahat bir hayat temin edemeyince işi derbederliğe, içkiye vurdu. Oynadığı tüm filmler yıldız geçidi olur adeta. Sadri Alışık, Ayhan Işık, Münir Özkul, Vejdet Tosun ve tüm filmlerin afişlerinde ismi tüm bu aktörlerin üstünde yazılır. Hulusi Kentmen değişmez dedesi olur. Ardı ardına Ayşecik Yavru Melek, Ayşecik Ateş Parçası, Ayşecik Fakir Prenses ve Ayşecik Canımın İçi ile devam filmleri gelir. 1969 yılına gelindiğinde tam 10 Ayşecik filmi çekilmiş olur.
Buna rağmen halkın ilgisi asla azalmadığı için filmin devam filmleri çekilmek istenir. Ama Ayşecik artık 13 yaşındadır, büyümüştür. Eskisi gibi ailenin bilmiş ama tatlı küçük kızı oynaması inandırıcı olmayacaktır. Babası ve yapımcılar bunu bildiği için Ayşecik tiplemesinde bazı değişikliklere gider. Artık karşımızda biraz daha olgunlaşmış, korumacı bir abla görevi üstlenen bir Ayşecik vardır. Onun eskiden yerine getirdiği ailenin en küçüğü rolünü ise Ömercik olarak bildiğimiz Ömer Dönmez devralır. Çok iyi bir ikili uyum yakalarlar. Çünkü gerçek hayatta da kuzendirler. Zeynep'in babası Hamdi Değirmencioğlu'nun desteğiyle 10 yaşından itibaren filmlerde görünmeye başlar Ömercik'te. Ve 1969'a geldiğimizde Ayşecik'le Ömercik filmiyle aklımıza kazanır iki oyuncu da. Ayşe, Ömer. Ah, Ayşe ablam. Canım benim. Ablacığım, nereden çıktın böyle? Kim getirdi seni? Hepimiz birden geldik. Bütün çadır halkı. Hasretine dayanamadılar. Hepsi dut yemiş bülbüle döndü. Hele Çalı Nazife'yi görme. Ne zaman bir araya gelseler onların sevgisi içimizi ısıtırdı. Aile olmanın, koşulsuz sevmenin, zorluklara göğüs germenin önemini hatırlatırlardı kalplerimize. Ablacığım, kardeşim, canım kardeşim benim. Bu ikili uzun yıllar boyunca kalplerimizi ısıtırken Zeynep Değirmencioğlu filmlerine ara vermeden devam eder. Bu sırada iyice büyür, serpilir ve genç kızlığa doğru yelken açar. Bu sırada Hayat Sevince Güzel ve Cinderella Kül Kedisi filmlerinde beraber oynadığı Sertan Acar'la aşk yaşadığı dedikoduları yayılır. Bu dedikodu gerçeği yansıtmasa da Sertan Acar'ın abisi Serkan Acar gönlünü Zeynep Değirmencioğlu'na kaptırır. Serkan Acar o dönemde Fenerbahçe'nin en efsane futbolcusudur. Futbolu bıraktıktan sonra uzun bir süre Fenerbahçe Kulübü'nde yöneticilik ve genel müdürlük de yapmıştır. 1972'de Zeynep 16, Serkan ise 24 yaşındayken Hayat Bu Mu filmi ikiliyi bir araya getirir ve Serkan Acar'ın ölümüne kadar da ayırmaz. İkili filmden sonra evlenir. Bir yıl sonra ilk çocukları Volkan dünyaya gelir. Bu dakikadan sonra Zeynep Değirmencioğlu'nun önünde büyük bir seçim vardır. Ve o henüz 20 yaşında, başkalarının film çekmeye başladığı yaşta kariyerinin zirvesinde çocuğuna daha iyi bir anne olabilmek için sinemayı bırakmayı seçer. Bir röportajında bu kararından şöyle bahseder. Zaten 1,5 yaşından 20'me kadar setlerdeydim. Çocukluğu, genç kızlığı setlerde geçirmiş biri olarak evlilik hayatı, ev hanımlığı ve çocuklar daha cazip geldi. Sinemayı bıraktığıma hiç pişman olmadım, hiç özlem duymadım. Çektiği 16 Ayşecik filmiyle bir rekora imza atmış ve aklımızda, gönlümüzde apayrı bir yer edinmiştir Zeynep Değirmencioğlu. Ama bize uzaktan güzel görünen bazı şeyler içeriden o kadar da iyi olmayabiliyor. O bizlere ideal çocuğu oynarken kendi çocukluğu kayıp gitmişti ellerinden. Bu durumu bir röportajında şöyle dile getirir. Keşke küçük yaşta şöhret olmasaydım dedim kendime çokça. Ne çocukluğumu ne de genç kızlığımı yaşayabildim. 50 küsür film çektim. Okul tatil olduğunda sette çalışırdım. Aynı zamanda jimnastik ve baleye gidiyordum. Lisan öğreniyordum. Artık bıkmıştım. Sinemayı bıraktıktan sonra yıllarca teklifler gelmeye devam eder. Ama o başka bir yol çizmiştir artık kendine. 2 çocuk annesi, bir ev hanımıdır artık. Mutludur da böyle. Film setlerinde harcadığı zamanın öcünü böyle alır. Polemiklerden, dedikodulardan uzak, sakin ve huzurlu bir hayat geçirir. Kocası Serkan Acar'ın ölümüne kadar uzun bir süre emlakçılıkla uğraşır. Kocasının ölümünden sonra ise 2 oğluyla beraber Fenerbahçe semtinde kendi soyadlarını taşıyan Değirmencioğlu Kebap isimli bir kebapçı açar. Çocuklarıyla beraber uzun yıllar başarılı bir şekilde işletir burayı. Sinema yıllarında kazandığı paraları da babasının yardımıyla iyi değerlendirmiştir zaten. Şimdilerde kimseye muhtaç olmadan çocuklarıyla birlikte güzel bir hayat yaşamaktadır sinemamızın Ayşeciği. Büyümüş de küçülmüş Ayşecik. Gülerken ağlatan, ağlatırken güldüren Ayşecik. Sinemamıza kattığın her şey için sonsuz şükran duyuyoruz sana. Her şeyin en iyisi seni bulması dileğiyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.